Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok harika bir poğaça tarifi vereceğim. Peynirli rulo pofidik poğaça. Neden pofidik? Pofidik kabaran harika bir poğaça oluyor. Üstelik de hazırlaması son derece kolay ve basit. Bugüne kadar yaptığımız en güzel poğaçalardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Evet, poğaçayı hazırlamak için bir su bardağı sütü kabımın içine döküyorum. Sütüm biraz ılık arkadaşlar. Neden? Çabuk mayalanması için ılık süt kullanacağım. Bir su bardağı süte bir su bardağı da su ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Poğaçanın hamurunu hazırlıyoruz. Bir adet yumurta artı bir yumurtanın da beyazını kullanacağım. Sarısını ayırdım. Onu da üzeri için kullanacağım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı şeker. Göz ayarı tuz. 2 yemek kaşığı maya, kuru maya kullanıyoruz. Kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Maya biraz aktifleşsin. Daha sonra un ilavesine geçeceğim. Çırpıcı ile çırpalım ki yumurtanın tamamen dağılsın içinde. Evet arkadaşlar, bugün peynirli pofidik poğaça yapıyoruz. Rulo poğaça son derece kolaycacık hazırlayacağız. Çabucacık hazırlayacağız. Tek tek uğraşmayacağız. Üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesini bir miktar döktüm. Ne kadar? 3 su bardağı un döktüm buraya. Diğer kalan kısmını da yavaş yavaş ilave edeceğim. İlk aşamada kaşık ile şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra elim ile yoğurmaya geçeceğim. Kaşık ile karıştırmamın sebebi elimin fazla batmaması için arkadaşlar. Bu kadar karıştırmak yeterli. Şimdi elimizle hamurumuzu yoğuralım. Poğaça hamurunu yoğuralım. Evet arkadaşlar, bu poğaçayı kahvaltılarınıza hazırlayın. Ne kadar zamanda oluyor derseniz, havalar sıcak şu anda. 1 saat içinde hemen hemen, çok fazla değil. 1 saat içinde mayalanması aktifleşmiş ve oluyor ve fırına giriyor. Üstelik de çok kolay bir şekilde, tek tek de uğraşmayacağız bu poğaçayı hazırlamak için. Evet. Elimize yapışmaz bir hamur olana dek poğaça hamurunu yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Hamurumuzun mayalanması için bekleteceğiz. Yarım saat içinde zaten mayalanacaktır. Evet. Bakın, hamurumuz mayalandı, aktifleşti. Çok da güzel kabardı. Ve biz poğaçamızı hazırlamaya geçelim. Bu aşamada kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa abone olabilir. Bildirimleri özellikle abone olan arkadaşlardan rica ediyorum. Açın arkadaşlar. Çünkü en yeni tariflerden haberdar olun. Zile basarsanız bildirimleriniz açılacaktır. Bu şekilde yayınladığım tarifler bildirim olarak size gelecektir. Birbirinden lezzetli, kolay, basit, az malzeme ile hazırlanan tarifler paylaşıyorum. Ölçülü tarifler paylaşıyorum. Birebir ölçülüdür. Yanılma, şaşma yapmaz. Her aşamasını, her ayrıntısını elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Umarım bir faydam olur. Evet, hamurumuzu düzlemine çıkardık. Un ile yuvarladık. Güzelce elimizle toparladık. Şimdi bir merdane yardımıyla hamuru açıyoruz. Tamamen hepsini birden çıkardım ve hepsini birden bir merdane yardımıyla bakın açıyorum. Burada yayınladığım tüm tarifler blogum nefislezzetlitarifler.com'da yayınlanmaktadır. Bol resimli olarak yayınlanmaktadır. Bloguma da takip edebilirsiniz. Yorum bölümünden yorumlar yazabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi poğaça hamurunu incecik açtık. Yani soframın aldığı kadar şöyle incecik merdane ile açtım. Çok fazla kalın değil. İnce olacak şekilde. Üzerine bir miktar sıvı yağ döküyorum. Çok az ve
hamuru yağlıyorum. Bu yağ bunu kat kat ayrılmasını sağlayacak. Üzerine de peynir rendesi serpiyorum. Burada benim sepet peyniri olarak ismi geçer. Sepet peynirinden rendeledim. Birazcık da diğer sert peynirlerden rendeledim. İki çeşit peynir kullandım yani. Gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir kenarından yuvarlıyoruz. Tam orta yere gelene kadar yuvarlayacağız. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Tabi eriyen peynir olursa tamamen eriyecektir. Sepet peyniri de pek erimiyor. Onun için sepet peyniri biraz kullandım. Az ya da çok malzemesini istediğiniz kadar koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Hatta iç malzemesini de değiştirebilirsiniz. Patates de yapabilirsiniz. Diğer başka malzeme de koyabilirsiniz. Bu tamamen arzunuza kalmıştır. Ama ben peynirli olarak hazırlıyorum. Evet, tam ortada buluşturduk. Karşılıklı olarak yuvarladık. Şimdi bir bıçak yardımıyla, bir kesici yardımıyla şöyle orta yerinden kesiyoruz. Kestiğimiz hamurları şöyle yuvarlayalım. Bakın, toparlıyoruz. Şimdi bir bıçak yardımıyla kesiyoruz. 3 parmak genişliğinde. Çok fazla geniş olmayacak şekilde kesiyoruz. Bakın, bu şekilde kestik. Diğerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Kestiğim hamurları şöyle az bir üzerinden hafif bastırarak fırın tepsime diziyorum. Biraz aralıklı olarak dizmeye özen gösterin. Neden? Bunlar kabaracaktır ve birbirine yapışacaktır. Daha sonra koparamazsınız çok yakın dizerseniz. Ama aralıklı olarak dizerseniz tabii ki ayrılması kolay olur. Bir tanesini hazırladım. Şimdi diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayacağım. Bakın, aynı şekilde onları da 3 parmak genişliğinde kesiyorum ve fırın tepsime diziyorum. Bir fırın tepsisi poğaçam hazır oldu. Gördüğünüz gibi bir fırın tepsisi poğaça çıktı. Şu kenarda 3 tane olan da uç kısımlarındaki hamurlar, onlar biraz ufak görüktü. Şöyle elimle birazcık üzerlerinden çok hafif bastırıyorum. Niye? Aynı ölçüde hepsinin olması için. Çok hafif bir bastırdım. Tepsi mayasında. Şimdi 15 dakika durması yeterli olacaktır. Havalar sıcak olduğu için çok çabuk mayalanacaktır. Bakın, bir tepsi dolusu doldu. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Bir miktar sıvı yağını döktüm içine. Karıştırıp bir fırça yardımı ile poğaçalarını üzerine sürüyorum. Çok az malzeme giden bir poğaça. Pufidik pufidik ismine yakışır. Pufidik bir poğaça oluyor arkadaşlar. Fırınımı çalıştırdım. 200 derece fırınım şu anda çalışmakta. Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra fırına vereceğim. Hiç bekletmeye gerek yok. Bu aşamadan sonra direkt fırına veriyorum. 200 derece fırına pişmek üzere poğaçaları götürüyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız pişti. Nar gibi de kızardı. Çok da güzel kabardı arkadaşlar. İsmine yakışır bir poğaça, inanın. Pufidik pufidik, puf puf kabaran harika bir poğaça oldu. Tam kahvaltılarda tüketilecek bir poğaça. Üstelik de tek tek uğraşmadık. Çok kolay bir şekilde yapıverdik. Bakın, şöyle koparalım ki çok fazla da sıkıştırmadığım için bunlar tek tek kopacaktır. Bakın ne kadar güzel ve kabarık. Altı da nar gibi kızardı. Aynı şekilde üzeri de kızardı. Diğerini göstereyim. Yine aynı şekilde bakın. Harika poğaçalar oldular.
Üstelik de çok kolay bir şekilde çok az bir zamanda hazırladık. Şöyle bir tane kıralım ki görün. Bakın katları nasıl ayrılıyor tek tek. Umarım sizler için hazırlamış olduğum peynirli rulo pufidik poğaça tarifimi beğenmişsinizdir. Siz de bu poğaçayı kahvaltılara yapın, hazırlayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.